Yüzeyi fırfırlı bir keçe çanta yapıyorum. Ara şablon olarak yaklaşık olarak 45 santimetreye 30 santimetrelik bir plastik kullandım. Avustralya Merinos yün tercih ettim. Yünün özelliğinden dolayı tutam yerleştirmek istemedim. Yün çünkü rulo halinde bir yündü. Yatay şekilde rulo yapılmış. O yüzden çantanın eninden 3-4 santimetre daha geniş olacak şekilde şeritler kopardım. Ve bunu birinci kat olarak döşedim. Oda sıcaklığındaki sabunlu suyla ıslatıyorum. Ve daha sonra üzerine bir tül serip süngerle bastırıyorum. Tül sermemin sebebi yünün elime yapışmasını engellemek için. Bu aşamada herhangi bir ovma, keçeleme yapmıyorum. Sadece yünü bastırıp düzleştiriyorum. Yünün içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Birinci katı döşedikten sonra şablonu ters çevirdim ve ikinci katı yerleştireceğim. Kenarda taşan yün parçalarını da katlayarak şablonumun üzerine doğru katlayarak güzelce yerleştiriyorum. Şimdi arka yüzeyde aynı yönde, aynı miktarda yün döşeyeceğim. Birinci katı döşedim. Şimdi birinci kata dik bir açıyla ikinci kat yünümü yerleştireceğim. Birinci katı yatay yöndeydi. Şimdi de dikey yönde yerleştiriyorum. Dikey yönde yerleştirirken yünümü şablonun altından ve üstünden taşırmak istiyorum. Çünkü ancak bu şekilde şablonu güzel bir şekilde kaplayabilirim. Sağdan ve soldan çok fazla taşırmıyorum. Sağdan taşırmam gerektiğinde bunu yatay yönde yün döşerken yapıyorum. Arkalı ve önlü şekilde yani hem arkaya hem öne yünümü dikey yönde döşeyeceğim. Böylelikle iki kat yünümü tamamlamış olacağım.
Üçüncü kat yünü farklı renklerde tercih edeceğim. Yine yatay yönde düşüyorum. Birinci kat yatay, ikinci kat dikey, üçüncü kat yatay. Pembeli, kırmızılı yünleri güzel bir geçişle yerleştirerek üçüncü katı tamamlayacağım. Islak keçede yüzeye çatlak bir kurumuş çamur görüntüsü vermek için cracked matte wet felting denen bir yöntem uygulanıyor. İki keçe yüzey arasına ya da iki yün yüzey arasına bariyerler konuyor ve bu bariyerler daha sonra kesilerek çıkartıldığında çok hoş böyle çatlak bir yüzey görüntüsü oluşturuyor. Böyle ağaç kabuğu gibi de diyebiliriz. Ben bunu biraz daha geniş yaparak fırfır şeklini vermek istedim. Şimdi çantanın 3 alt katmanı var. Şimdi bu 3 katmandan sonra üzerine bariyerler yerleştirdim. Plastik bariyerler ve bunun üzerine çantanın son renkli görünecek yüzeyini oluşturuyorum. Farklı renk yünlerle. Şöyle düşünün. Mesela yüzeyde yeşil beyaz görünürken biraz sonra o alttaki işte plastik bariyer çıktığında alttaki kırmızılar da görünecek. Yani öyle düşün, öyle hayal ettim. Değişik böyle geçişleri olan bir çanta olacak bakalım. Evet, bu çantanın yapım aşamalarını daha önce paylaşmıştım. Ama iki bölüm halindeydi. Ve sesli açıklama yoktu ilk bölümünde. Ben şunu gördüm içerik üreticisi olarak. Şimdi birinci bölümü yayınlıyorum. İşte bir süre sonra ikinci bölüm yayınlıyorum. Sonra ikisinin de izlenme oranlarına bakıyorum. İkincisi birinciye göre daha az izleniyor. Yani bir şeyin devamlılığı eğer varsa hem birinci hem ikinci de hemen hemen aynı oranda seyredilmeli ki bir yararı olsun. Hem izleyici olarak hem üretici olarak düşündüğümde parçalı yayınlanan nasıl yapılır videolarının çok verimli olmadığını gördüm. Ve o yüzden eskiye dönüp, geçmişe dönüp parçalı olarak yayınlamak zorunda kaldığım bütün videolarımı yeniden elden geçiriyorum. Ve bu şekilde daha faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii ki ilgilenenlere. E, evet. Şimdi ilk videoda ben sesli açıklama eklememiştim. Ona rağmen bu birinci bölümde yani çantanın kendisinin yapılışında birinci bölüm en çok seyredilen ve YouTube tarafından da en çok önerilen videolarımdan bir tanesi. E, Yani ilk yaptığım videolardan bu da çok acemiliğime denk gelen işte kamera açısını, ışığı vesaireyi çok böyle bilemediğim dönemlere denk gelen bir video olmasına rağmen çok ilgi gördü. Ben de o yüzden özellikle bu videoyu hem çanta sapı hem astarlama hem de çantanın yapım aşamalarını birleştirerek ve üzerine seslendirerek yeniden yayınlamak istedim.
Gelelim yüzeye. Yüzeye son aşamada tenseller ekledim. Pembeli, yavru ağzı renkli tenseller ekledim ve ıslattım. Ve zımpara makinesiyle yüksek titreşim veriyorum çanta yüzeyine. Çanta yüzeyini zımpara makinesiyle geçmek benim işimi yarı yarıya azaltıyor. Çünkü bu çok yüksek yün yoğunluğuna sahip bir çalışma. 3 kattan fazla yünü var bu çantada. Hem altta hem üstte. O yüzden bunun yünlerin birbirine kaynaşmasını sağlamak sadece ovmayla çok zor. Çok uzun sürüyor. Zımpara makinesi bu aşamada benim işimi kolaylaştırıyor. Yüksek titreşim gücü sayesinde yünleri birbirine yaklaştırarak güzel bir kaynaşma sağlıyor ve sonrasında yine ovma ve yuvarlama işlemlerine devam ediyorum. Bunu da söyleyeyim. Şimdi elimle yoklayarak bu araya koyduğum parçaların yerini tespit ediyorum. Zaten bazıları kendiliğinden çıkmış durumda. Çünkü yüzeyde az miktar yün eklendiyse bu parçalar yüzeye doğru çıkıyor ve yani yünü deliyorlar. Onları da baz alarak yani naylonları nereye koyduğumu zaten kestirebiliyorum. O noktalardan keserek içindeki parçaları çıkarıyorum. Şu an yüzeyde böyle hafif fırfıra benzeyen çatlaklar oluştu. Bunları daha kalın ya da daha ince yaparak bir örümcek ağı görüntüsü vererek çok farklı yüzeyler elde edebiliyoruz. Bu da onlardan sadece bir tanesi. Tüm kestiğim yüzeyleri güzelce sabunlu suyla ovdum. Çünkü oralara makas değdiği için açılma ihtimalleri çok yüksek. Gevşeme, esneme çok kuvvetle muhtemel. O yüzden güzelce ovdum. Sonra çantamı yıkadım. İçerisine bir havlu koyarak ve şeklini de vererek bunu kurumaya bıraktım. Videonun bu bölümünde çanta sapını yapacağım. Daha sonra çantayı astarlayacağım. Fermuarını nasıl diktiğimi göstereceğim. 130 santimetre uzunluğunda keçeyi masaya serdim. Eni konusunda bir 5-6 santimetre diyebilirim. Bunu ölçmedim ama tahminen söylüyorum. 5-6 santimetre eninde bir yün. Daha sonra ikinci katını da tutam yerleştirerek 2 kat yünden uzunca bir çanta sapı yapacağım. Bu çapraz bir çanta olacak. Postacı tarzında bir çanta. O nedenle bu kadar uzun çalıştım. Omuz çantası olsaydı yaklaşık bunun 3'te 2'si ya da yarısı uzunluğunda yün kullanabilirdim. Kullandığım yünün eni ne kadar diye soracak olursanız yaklaşık 5-6 santimetre civarında.
2 kat yünü döşedikten sonra sabunlu suyla ıslatıp keçeleme aşamasına geçeceğim. Çanta sapının yapım aşamasının sonuna geldim. Evet, bu şekilde görünüyor. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi çanta sapını metal halka geçirip çantaya dikeceğim. Minik aparatları yapmaya sıra geldi. Yaklaşık 20 santimetre boyunda ve 4 santimetre eninde 2 tane keçe parça yapacağım. Bunları yaptıktan sonra içinden metal bir halka geçireceğim ve çantaya dikeceğim. Aslında keçe çantalara astar gerekmez çünkü dikişsiz çantalardır. Ama ben bu çantaya fermuar diktiğim için içini astarlamak istedim. Çantanın hemen hemen eni kadar ya da eninden 1 santim daha geniş bir astar kumaşı kestim. Bu astar kumaşın boyu da çantanın boyu kadar olacak. Çantanın boyundan daha uzun kesersem fermuara sıkışıyor. O nedenle çantanın boyu kadar kestim. Bu şekilde el dikişiyle, tel dikişle ya da spor dikişle çantamın fermuarını diktim. Uçlarına da minik keçe parçalar dikerek fermuarın bitiş ve başlangıç yerlerini de gizlemiş oldum. Şimdi üç kenarını güzel bir şekilde overlock makinemle dikeceğim. Daha sonra bu dikiş yeri içte kalacak şekilde
çantama yerleştireceğim. Ya bu müzikten sonra üstüne konuşmak da hiç güzel olmayacak. Çok sevdim ben bu müziği. Gitar sesi, slow bir parça. Neyse, her neyse. Gelelim hayatın gerçeklerine, keçelerine. Şimdi çantanın sapı gördüğünüz gibi kenarları dümdüz değil, girintili, çıkıntılı. Özellikle böyle olsun istedim. Çünkü çantanın üzerinde de böyle volanlar var, dümdüz olmayan yerler var. Biraz da oraya gönderme olsun diye böyle olsun istedim. Evet, metallerden uzun çanta sapını geçirdikten sonra yeterli miktarda geçirdim. Çok fazla katlamadım. Orayı kanevçe ipiyle dikeceğim. Düğümü içte kalsın, temiz dikiş olsun diye iğneyi aradan geçiriyorum. Ve bu şekilde düğümsüz temiz bir dikiş yapmayı planlıyorum. Benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.